Şey dediğini duyar gibiyim. Anime izlenir mi ya? Sen söylemesen bile çevrende bunu söyleyen arkadaşların vardır. Merak etme. Anime seni sevmediğin yapım türü olabilir. Hikayenin ve kurgusunun Recep İvedik tarzı ağızda garip bir tat bırakması da olabilir. Kardeşim ben Recep İvedik izlemiyorum ki diyebilirsin. İşte ben de sana onu söylüyorum. Sevdiğin ya da izlediğin türle alakalı bu. Ne kadar sen sevmesen de hani milyonlarca izlenebiliyor ya. Bir alıcısı var. Anime izleyen insan tiplemeleri beni de rahatsız ediyor. Aynı fikirdeyiz. O tiplemeleri bilirsin. Bazılarının rahatsız edici bir aurası var üzerinde. Bir şeyin taraftarı artınca kanser kitlesi de artıyor. Şey dedim burada çünkü bu herhangi bir şey olabilir. Evet, siyasi parti ya da bir tarikat ya da herhangi bir grup düşün. Kendine ocu ya da bucu diyen herkes buna dahil. Çok fazla kanser bir kitleye sahip olması o fikrin iyi ya da kötü olduğunu göstermez. Genelleme yapmak bizi o an haklı çıkartabilir. Maalesef toplumsal prangalarımızdan biri de bu genelleme virüsüdür. O zaman biraz arındıysak devam edelim. Senin kategorin ne? Bu sorunun cevabı önemli. Ne tarz seversin? Hangi tarz uygun sana? Animeyi Pepe ya da Kalyo ile bir tutma. Onlar daha çok küçük yaştaki çocukların ayna nöronlarını çalıştırması, davranışın temelini oluşturmak için oluşan ilk tepkilerin basit ve düzenli bir şekilde oluşması için verilen bir tür diyelim. Şimdi tarzını buldum. Buna ait türü seçtin ve izlemeye başlıyorsun. Olay bundan ibaret. Animeler gerçekçi gelmiyor bana diyebilirsin. Bu teze karşılık ben de sana animeler gerçekçi diyebilirim. Ya da bir sentez oluşturup türüne göre değişebilir. Bazılarını gerçekçi bulabilirsin de diyebilirim. İnan bana şu ana kadar izlediğin bütün diziler ya da filmler aşırı gerçekçi bir ortamda ya da durumda değiller. Bir şey ne kadar farklı olursa o kadar dikkat çeker. Merak unsuru o kadar artar. Haber değeri ya da görsel kaynakların dikkat çekmesi. Bir köpeğin bir insanı ısırmasının bir değeri olmaması, asıl değerin bir insanın köpeği ısırması sonucunda görülmesi gibi. İlla bir değer taşımasına gerek yok. Evet, anlamlandırmadan da devam edebilirsin. Gerçekçi gelmemesi konusunda biraz hayal gücü eksikliği ya da materyalist ihtiyaçtan kaynaklanıyor olabilir. Bir işte çalışıyorsun ve önüne bir defter düştü. Bilenler söyledi hemen. Death Note bu. Evet, o tam olarak. Defter sana insanları öldürme şansı tanıdı. Sadece yüzünü hayal ederek ve isimlerini yazarak. İnanmadın ve bu durumun bir saçmalık olduğunu düşünmeye başladın. Peki bir kadının cinsel istismara uğradığını gördün. Bunu engellemek için defteri kullanır mıydın? O insanın ölüp yaşamasına karar verebilir miydin? O defteri kullanarak o insanın kötü olduğunu düşünüp, ceza verilmesi gerektiğini düşünüp, onun ismini yazar, onu öldürür müydün? Kullandıktan sonra kendini farklı bir sınıflamaya koyup, haklı olduğunu düşünerek, bunun seni katil yapmayacağını düşünüp, bunu bir hisse oturtur muydun? Bu senin uyguladığın savunma mekanizması nasıl bir temelde yükselirdi? Savunma mekanizmalarını istersen Freud'dan öğrenebilirsin. Evet, genelde her şeyi cinselliğe bağlayan amca Freud. Savunma mekanizmaları aslında çevrendeki herkeste görebiliyorsun. Mesela yön değiştirme mekanizması. Bu kişinin isteklerini ve kızgınlıklarını gerçekten neden olan kişiye değil de daha az zarar verecek kişiye yöneltmesi. Evet, kısaca kocasına kızan kadının çocuğuna verdiği tepki ya da tam tersi de olabilir. Ya bizim Mahmut amcada da var bu diyebilirsin. Çünkü herkeste var bu savunma mekanizması. Beynin bir şekilde kendini koruma sistemi diyebilirim. Bir hata ya da bir şey işledikten sonra kendini haklandırma çabası. Ben böyle diyorum. Death Note animesinde Light'ın ana karakterimizin, dedektifimizin tarihlerinden sonra sinirlenmesi sonucu masum bir insanı öldürmesi gibi. Günümüzde yaşadığımız bizden biri olan bu mekanizmaları animenin içinde de görebiliyoruz. Bu bizi karakterlere daha çok yaklaştırıyor. Mesela bir savunma mekanizması olan mantığa bürünmeden bahsedelim. Bundan sonrası spoiler içermektedir. Mantığa bürüme, kişinin yaşadığı suçluluk, başarısızlık gibi olumsuz duygulara farklı bahaneler bulmasıdır. Diğer bir deyişle kişinin olumsuz durumlar karşısında kendini rahatlatacak nedenler bulması. Naruto animesindeki karakterlerden olan Obito'nun en yakın arkadaşına emanet ettiği kız arkadaşının o arkadaşı tarafından öldürülmesi gibi zor bir durumla karşılaştıktan sonra cehennemde yaşadığını düşünmesi karşısında sonsuz bir hayal dünyasında sevdiği kızı ve en yakın arkadaşıyla yaşama ihtiyacı duyması da denebilir. Obito yaşadığı dünyayı değiştirmek için insanları öldürmekten ya da savaş çıkarmaktan çekinmez. Bu onun zihnini koruması için beyninin oluşturduğu bir savunma mekanizmasıdır. Bu gerçekçi tarafı yok diye kullanılan tezi çökertmekte denebilir. Burada radikal bir karar alıp
tezi incelemedim. Herkesin bildiği şeyleri söyleyip taraftar toplamak yerine temellendirip açıklamak ve düşünüp sorgulamamızı istemek benim amacım. Bana göre tarafsız bir insan yoktur. Tarafsızlığa yakınlaşan insanlar vardır. Mesela mülteci probleminde bizim din kardeşlerimiz savaştan sonra bizim ülkemize geldiler. Düşüncesi de bir taraf. Hepsini yollayalım. Ben iktidara geçersem hepsini yollarım demek de bir taraf. Sana bir sıkıntı çıkarmadığı için sessiz kalmak da bir taraf. Bunlar bizim mantığımızda oluşturduğumuz cevapların seçenekleri olabilir. Çocukça geliyor ya bana bu animeler tezi. Ne demek bu çocukça gelmesi? Çizimlerde Japonların kısa boylu olması, gözlerinin kısık olmasından dolayı yarattıkları bu büyük gözlü ve uzun boylu karakterler onların oluşturdukları evrenin dikkat çekmesi için uyguladıkları bir dünya da olabilir. Köpek örneği gibi absürt bir şekilde işlenmesi daha dikkat çekiyor. Bu evrendeki konuları filme maalesef uyarlayamıyoruz. Henüz yeteri kadar bunu beceremiyoruz da diyebiliriz. Animelerin çocukça gelmesi genellikle bir çizgi olduğundan kaynaklanıyor. Ama filmlerde ya da dizilerde ya da tiyatroda diyebiliriz. Hikayenin işlenişi genellikle daha kısıtlamalı bir şekilde kullanılıyor diyebiliriz. Sonuçta tamamen magma bir adamı yapamazsın değil mi? Ya da bir insana tamamen lastik özellikleri veremezsin. Çünkü çizgilerin özgürlüğü orada yok. Bu özgürlüğe yakınlaşmaya çalışsam bile inanılmaz miktarda ücret ödemen gerekiyor. Çünkü çok pahalı her şey. Efektler, görseller en azından ulaşmaya çalışabilirsin. Tabii ne kadar ulaştığı soru işareti. Marvel'da sonuçta bir çizgi romanın uyarlanması değil mi? Yayınlanması 3-5 seneyi bulabiliyor. Bu da büyük bir emek ve zaman açısından sıkıntılı. Ama animeler ya da mangalarda bir haftadan daha kısa bir sürede yayınlanabiliyor. Daha pratik diyebiliriz. Death Note animesinden daha önce bahsettim. Tekrar bahsedeyim. Bu animenin filme dönüştürmesi çok kötü bir sonuçla karşıladı bizi. Öyle bir tırnak içinde şaheser yaptılar ki İnanın bana animesinden bile soğudum. Büyük Reis seni ne hale getirdiler. Peki bir film animeye çevrilebilir mi? Çevrilirse ne olurdu? Çok iyi olmayacağına eminim. Bu animedeki abartılı tepkilerin olması, dikkat çekmesi gerektiği fetişizmi bu düzlemde etkili. Ama filmlerde bu absürt kullanım daha az olduğu için daha duygusuz görünebilir. Hayal gücü faktöründen bahsedelim biraz. Mesela yürüme engeli olan biri film ya da dizilerde kolay kolay başrol olamaz. Hatta estetik kaygılardan dolayı yakışıklı ya da güzel karakterleri kullanırlar genelde. Hint ve Türk dizilerinde kadınların bir hayali de yoktur. Genelde sadece fabrikatörün oğlunu tavlamaya çalışırlar. One Piece'te yürüme problemi olması gereken biri bir şeytan meyvesi yiyerek buzdan bir ayak yapabilir kendine. İşte bu yüzden ötekileştirilen insanların da elinden tutulabilir. Animeler onlara en azından bir seçenek sunabilir. Kendi hayal dünyalarında. Hala doğrulama ihtiyacı duyuyorsan söyleyeyim. Evet izlenir. Sevdiğin türü bul. Animenin gerçekçi tarafı olabilir. Kitlesinde bulunan kanser tiplemeler seni etkilemesin. Görsellik ya da anlam kaygısı içinde de izleyebilirsin. Eğlencesi için de izleyebilirsin. Bir anlam arayışı gütmeden de izleyebilirsin. İyi bir çocuk telkiniyle büyüyüp şirinleri görmedim ama bir defter kullanarak insanları öldürüp ne kadar adalet sağlanır öğrendim.